Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadır Türkiye gündemini meşgul eden bir konu var. Sosyal medyada hemen her platformda karşımıza çıkan enteresan bir hadise. Siyonistler Türkiye'deki depremleri organize mi ettiler? Türkiye'de deprem meydana gelecek şehirleri önceden mi planladılar? Türkiye haritası hazırlayıp haritada depremin olacağı yerleri tek tek işaretleyip oralara patlama emojileri koyup Kudüs sokaklarına boy boy bunları mı astılar? İşte tüm gerçekliğiyle size birebir Kudüs'e defalarca gitmiş, o sokaklardan defalarca geçmiş ve hadiseye konu o haritaları yerinde defalarca incelemiş bir kişi olarak doğrusunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bilmeyenler için olayı kısaca özetleyelim. Biliyorsunuz Türkiye'de birkaç hafta önce elin bir deprem hadisesi yaşandı. Artçıları da büyük depremler kadar sarsıcıydı. Türkiye'mizde 10 il ve bu illere bağlı ilçeler ve köyleri yüz binlerce insanımızı etkileyen acı bir hadiseydi. Rabbim tekrarından muhafaza eylesin diyor. Ve bu depremle alakalı gündemi meşgul eden önemli bir konunun doğrusunu anlatmaya geçiyorum. Geçen hafta Kudüs sokaklarına çekilmiş bir video farklı YouTube kanallarında farklı şekilde yorumlandı. Biliyorsunuz Miraç Kandili'ydi. Miraç Kandili dolayısıyla Türkiye'den birçok grup Kudüs'e gitti. Kudüs sokaklarında gezen böyle bir aile, bir tünel, bir yol var. Yolun ortasında böyle bir tünel var, araba tüneli. Onun kenarında Türkiye haritaları var, duvara yapışmış. Onları çekmişler. Çekerken de ya Allah Allah depremin olduğu yerlerde patlama emojileri var, bunlar nedir falan diye. Ve tabii bu yayıldı. Biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında farklı YouTube kanalları var. Herkes kendi meşrebine, mesleğine, bakış açısına, inancına göre bir şeyler esiyor, gürlüyor. Kimileri çok faydalı, kimileri çok absürt, havada kalan ifadeler, anlatımlar. Özellikle sosyal medyada komplo teorisi üreten bir takım ağızlar ve hesaplar Siyonistlerin Türkiye'deki depremi organize ettiklerini söylüyorlar. Zaten depremin olduğu ilk günden bu yana harp meselesi konuşuluyor. Yani depremler suni, insan eliyle meydana gelebilir mi? O konuya girmeyeceğim. Niye? Çünkü ben bu konunun uzmanı değilim. Uzmanı olmadığım bir konuda ahkam kesmek, bakın işin doğrusu bu demek elbette istemem. Tarihçi olarak bu konu bana sorulduğunda verdiğim cevap belli. Depremin 2. günü attığım tweet. Tarihten bu yana insanlar bir takım tabiat olayları için marazlar, bahaneler aradılar. Yani öküzün boynuzunda dünya var. Deprem olduğunda ne oluyor? Öküz kafasını sallıyor. Suçu öküze buldular. Hiç kendilerinde şurada burada suç aramadılar. Bugün de bunun benzerleri oluyor. Deprem oluyor, yıkım oluyor, ölümler oluyor. Suçlu kim? Amerika, suçlu kim? Avrupa, suçlu kim? Yahudiler. Yani olay buna gidiyor. Burada da konu buna gitti. Yani depremi Siyonistler yaptılar ve bu Türkiye haritalarında bunların yerlerini işaretlediler. Hakikaten gerçekten işin doğrusu neydi? Geçen hafta Miraç dolayısıyla oraya giden Türk gruplardan bir ailenin çektiği videodaki yer Ermeni mahallesi. Hadi gelin Kudüs 2 Eskişehir kitabının sayfaları arasında dolaşalım ve size bizzat oraya götüreyim. Zaten bu kitap o amaçla hazırlandı. Bensiz ya da Kudüs'ü bilen herhangi biri olmadan kendi başınıza sokak sokak, yapı yapı, eser eser Kudüs'ü gezebilirsiniz diye. Şimdi Kudüs'ü biz 6 bölgeye ayırdık. Siz rahat rahat gezebilirsiniz diye. Bakın burada 2 tane harita var kitabın arkasında. Bu birinci harita. İşte aynı Google Earth gibi uydu haritası. Bakın uydu haritasında şehir 6'ya ayrılmış. 6 farklı renk yolla adım adım geziyorsunuz. Haritanın tersini çeviriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi klasik bir harita var. Burada uydu görüntülerinde olduğu gibi minik minik tek tek binalar gözükmüyor. Ama yine 6 farklı renk, 6 farklı yol, şehri 6 farklı güzergah ve bölge içinde numaralandırılmış
o yollar ve renklerle adım adım hiçbir detayı kaçırmadan gezebiliyorsunuz. Baktığımız zaman bu haritada mesela 1. bölüm diyor, kırmızı bir yol ve kırmızı noktalar var. İşte birden kaça kadar gidiyor? 17'ye kadar gidiyor. 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm diyor. Bu gördüğünüz bölümlerin her birisi farklı bir yeri anlatıyor. Mesela şurada Aslanlı Kapı var. Aslanlı Kapı'dan girdiğiniz zaman sizi Müslüman mahalle ve Mescid-i Aksa mukaddes alanı karşılıyor. Buradan devam ediyorsunuz. Bakın kırmızı yol bitiyor, mavi yola geçiyorsunuz. Hristiyan mahalle. Kıyamet Kilisesi'nin bulunduğu ve çeşit çeşit onlarca Hristiyan mezhebine ait kilise ve manastırların yer aldığı bir bölge. Biraz daha devam ediyorsunuz, Yahudi bölgesine geliyorsunuz. Yahudi mahallesi. Biraz daha devam ediyorsunuz. Bakın burada mor bir yol var. Ermeni mahallesi. Ermenilere ait bir bölge. Yani Kudüs'te, Suriçi dediğimiz Doğu Kudüs'te Ermeniler mi yaşıyor? Evet, yaşıyor. Ne iş var Ermenilerin orada? Osmanlı tebaasıydılar. Osmanlı coğrafyasının dört bir yanında rahatlıkla seyahatler, ziyaretler yapabiliyor. İstedikleri bir yere devletin izniyle yerleşip barınıp şehirler, ibadethaneler kurabiliyorlardı. Ve devlet onları koruyordu. Kudüs de bunlardan biriydi. Ermeniler için Kudüs önemli miydi? Tabii ki önemliydi. Çünkü Kudüs Hz. İsa'nın Allah'ın gönderdiği bir tevhid peygamberi olarak bozulmamış o günkü tevhid dinini yaydığı yerdi. Ermeniler de Hristiyan olduğu için her ne kadar Gregoryan da olsalar, Gregoryan Hristiyanlığın bir mezhebi. Onlar da Hz. İsa'nın yolunda Kudüs'e kendilerince ciddi ehemmiyet vermekteydiler. Tarihten bu yana oraya yerleştiler. Birinci Dünya Savaşı döneminde Rusların Osmanlı Devleti'nin bugünkü Türkiye'mizin Doğu Anadolu bölgesinin işgaliyle Ermeni, Hıncak, Taşnak grupları o bölgelere sızdılar ve o bölgedeki nice Ermeni köyüne gidip kimisini güzellikle, kimilerini kafalarını çelerek olmadı itiraz eden, direnenleri öldürüp o yönetimleri ele geçirerek orada Ermeni soykırımlarına imza attılar. Diasporacılar, yani bugünkü diasporacıların dedeleri, Hıncak ve Taşnaklar ne yaptılar? Ermeni köylerine gittiler. O köylerde son derece Osmanlı sadakatla ben Osmanlıyım, ben devletime ihanet etmem diyen kanaat önderi Ermenileri öldürdüler. Gençleri avuçlarına aldılar, çeteleştiler, silahlandılar, Müslüman köyleri bastılar ve böylece çok büyük vahşetlere imza attılar. Bakın Kars'tan, Sarıkamış'tan, Van'a kadar, Anadolu'nun bir ucundan öbür ucuna kadar yüzlerce Ermeni diasporasının, yani ayaklanan eşkıyaların ortaya koyduğu zulüm, toplu mezalim köyleri vardır Anadolu'da. Vanzeve'ye gidin mesela. Görün katliamı. Iğdır'a gidin. Iğdır'ın köylerini gezin. Binlerce insan nasıl öldürülmüş. Kars'a, Sarıkamış'a gidin. Köyleri bir dolaşın. O zulme şahit olanlar maalesef artık aramızda yok. Ama onların çocukları ve torunları birebir şahit olan baba ve dedelerinden bunları anlatacak. Diyeceksiniz ki ya bu anlattıklarının bu haritalarla işte Siyonistler Türkiye'deki depremleri organize etti iddiasına da ne alakası var? Şöyle alakası var. Haritalar nerede görüldü? Kudüs'te görüldü. Kudüs'ün neresinde görüldü? Müslüman mahallede mi? Hayır. Yahudi mahallesinde mi? Hayır. Hristiyan mahallede mi? Hayır. Ermeni mahallesinde görüldü. İşte bu haritaların ne olduğunu ve ne olmadığını anlamak için sizinle beraber Ermeni mahallesine gitmemiz gerekiyor. Ve Ermeni mahallesinde bu detayları yerinde görmemiz gerekiyor. Kudüs kitabının şu dudak kısmına baktığınızda bakın kırmızı bölüm Müslüman mahalleyi gezdiriyor size. Mavi bölüm Hristiyan mahalle, yeşil bölüm Yahudi mahalle. Şu mor bölümde Ermeni mahallesini anlatıyor. Mor bölüme geliyoruz. Şu dudakların olduğu yere ve bakın başlangıcında sizi Ermeni mahallesi bölümü karşılamış oluyor. Kudüs'e gidenler hatırlayacaklardır. Cuma günü Cuma namazımızı kılıyoruz Mescid-i Aksa'da. Cuma'dan sonra silsile vardır. Babus silsile. Yani mabedin şehre açılan silsile kapısı. O kapıdan çıkarsınız ve yukarı doğru yürürsünüz. Belli bir yerden sonra Müslüman mahalle bitip Hristiyan mahalle başlar. Her yerde böyle kiliseler, şapeller görürsünüz, manastırlar ve Kıyamet Kilisesi'nin olduğu yere gelirsiniz.
Kıyamet Kilisesi'nde orada görmeniz gereken detayları görür, rehberinizi dinlersiniz. İçeri girersiniz, Ortodokslar burada, Katolikler burada, Evangelistler burada, Ermeni Gregoryanlar burada. Kiliseyi şapel şapel parsellemişlerdir. Afrika'dan gelen Afrikalı, Etiyopyalılar orada, Mısırlı, Kıptiler burada, hepsi oradadır. Sonra oradan biraz daha yukarı yürürsünüz ve Ömer bin Hattab meydanına gelirsiniz. Hazreti Ömer'in adının verildiği meydan. Şehre girmiş, o meydandan girmiştir çünkü. Hazreti Ömer'in adıyla anılan. Orada İsrail'in bugün polis merkezi olarak kullandığı Osmanlı kışlasını görürsünüz. Bakın zaten o kışla gözüküyor burada. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Bu kışla. Bu kışlayı gördüğünüz zaman kışla sağınızda kalır. Kışlanın solunda daracık bir yol vardır binaların arasından. Oradan içeri girdiğiniz andan itibaren sizi Ermeni mahallesi karşılar. Bizim Türkiye'den Kudüs'e giden gruplar genelde ne Yahudi mahallesine uğrar ne Ermeni mahallesine. Hristiyan mahallesine de bir tek Kıyamet Kilisesi'ni görmek için uğrarlar. Çünkü Kıyamet Kilisesi'nin karşısında Hazreti Ömer'in Kudüs'e girdiğinde Kudüs Patriği Sopromyus'a ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı yeri görmek istiyorum demesi üzerine Patrik onu Kıyame'ye getirmiş. Hristiyanlığa ait bu özel noktayı Hazreti Ömer ve Müslümanlar benimserse böylece burası yarın bir sıkıntı görmez deyip kandırmaya çalışmıştır. Hazreti Ömer kanar mı? Dağın başı, uçurum bir yer o Kıyame. Bakmış demiş ki burası benim peygamberin miraca çıktığı yer değil. Peygamberimiz bize burayı tarif etti. Yüksek bir düzlük olması lazım o alan. Ve Sopromyus kandıramayınca Davut Dağı'na götürür. Hazreti Ömer yine yalana inanmaz. Burası da değil der. Mecbur kalır. Mescid-i Aksa arazisine götürür. Hazreti Ömer orayı görür. Der ki tamam burası der. Ve o mukaddes kayanın üstünü temizletip bir gölgelik yaptırıp orasını Kudüs'ün ilk camisi olarak namaz kılınan bir yer haline getirir. Yani neresine? Bu kitabın kapağında gördüğünüz Kubbetü Sahra'nın olduğu noktayı. Yani birileri kalkıyor şom ağzı diyorlar ya. Yok işte Miraç basamağı Kudüs değil. İslam'la Kudüs'ün bir alakası yok. Nasıl yok? Hazreti Ömer Kudüs'e yanındaki Selman-ı Farisi, Bilal Habeşi Hazretleri bu insanlar Kudüs'ün fethine 638 gelirken heyecanla Efendimizin Miraç basamağını göreceğiz diye geldiler. Hazreti Ömer Kudüs'e görünce ilk olarak orayı aradı. Ben burayı görmek istiyorum dedi. Sopromyus onu dört döndürdü ama kandıramadı. Yani koca koca sahabeler Miraç basamağını ararken bugün hiç kimse kusura bakmasın biz de kanacak değiliz. Miraç basamağını Kudüs dışında bir yerde arayacak, uyutulacak değiliz. Konuya geri dönüyorum. Kıyamet Kilisesi yokuş. Oraya Müslümanlar, gruplar niye gidiyor? Çünkü Hazreti Ömer oraya gittiğinde namaz vakti geliyor. Kilisenin hemen önündeki bir alanda namaz kılıyor. Oraya Hazreti Ömer Camii yapılıyor. Oradan az daha yukarı çıkın. Ne demiştim? Ömer bin Hattab meydanı geliyor. O meydandan da o Osmanlı kışlasının yanından girdiniz mi Ermeni mahallesi. Ermeni mahallesi Osmanlı tarihinden beri var orada. Çünkü Osmanlı onlara sonsuz haklar verdi. Bakın Ermenilerin Fatih'in İstanbul'u fethine kadar İstanbul'a girmesi yasaktı. Ermenilerin İstanbul'a girme iznini kim verdi? Fatih Sultan Mehmet verdi. Roma döneminde niye yasaktı? Çünkü Gregoryandılar. Ortodoks Romalılar Gregoryan Ermenilerden nefret ediyorlardı. Bakın şu an ben sizinle bu çekimi Cağaloğlu'nda yapıyorum. Yani bulunduğum binanın penceresinden baksam hemen şurada. Şu binanın arkası Ayasofya Camii. Şöyle azıcık yürüsem Sultanahmet Meydanı şurası. Dikili Taş, Marmara Rektörlük. Oradan dümdüz aşağı inin Kumkapı. Azıcık yürüsem ileride Ermeni Patrikhanesi var. O patrikhaneyi İstanbul'da oraya sur içine kim kurdurdu? Fatih Sultan Mehmet. Gelin dedi. Başkentimizde size yer var dedi. Yani bugün diasporacıların kulakları çınlasın. Hani yok Osmanlı Ermenilere soykırım yapmış yalanını ısrarla söyleyenlerin. Bu yalanlara karnımız tok. Bütün dünya Ermenileri kırmaya, yok etmeye çalışırken Selçuklular Anadolu'ya girdiklerinde Anadolu'da Romalıların yok etmeye çalıştığı Ermenilere sahip çıktılar. Osmanlı sahip çıktı. Milleti sadıka dendi bu insanlara. Hakikaten de öyleydiler. Ta ki ellerinde ağızlarında pipolarıyla Rus ve İngiliz ajanları gelip 18. yüzyılda Ermenilerin yaşadığı bölgeleri kaşıyana kadar. Anadolu'nun dört bir yanında
Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan okulları açıp bizim tebaamız Ermeni çocuklarımızı alıp kendi ideolojilerine göre yetiştirene kadar. Bakın, Ermeni Gregoryandır. Gregoryan değilse Ermeni değildir. Böyle denirdi. Sonra ne oldu? Şurada az ileride Çemberlitaş var. Çemberlitaş'tan sırtınızı Bayezid'e verin, Gedikpaşa'ya inin. Önünüze Katolik Ermeni Kilisesi geliyor Gedikpaşa'da. Ne alakası var? Yoktu alakası. Fransız okullarında okuyan Ermeni çocuklar Katolik oldu. Rus okullarında okuyanlar Ortodoks oldu. Amerikan okullarında okuyanlar Protestan oldu. Bizim Ermeni çocuklarımızı kendi Ermeni çocukları yaptılar. Beyinlerine isyanı ideolojik anlamda aşıladılar ve bu insanlara isyan ettirdiler. Gedikpaşa'daki Ermeni Katolik Kilisesi niye açıldı? Katolik Ermeniler güçlenip, paralanıp Osmanlı hükümetine baskı yaptılar. O kiliseler açıldı ve bu kiliselerin açılış günlerinde bombalar patladı. Şaşırdınız mı? Tanıdık geldi mi? Tabii ki geldi. Konuya geri dönelim. Kudüs sokaklarındayız. Bakın, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı'nın hemen tepesinde bugün Boğaziçi Üniversitemiz var. Üniversitenin ana binası Kurus Hemlin binası. Hemlin biliyorsunuz, Kırım Savaşı döneminde geldi ve Amerikalı bir misyonerdi. Burada Kırım Savaşı'ndaki İngiliz askerlerin çamaşırlarını yıkadı Selimiye Kışlası'nda. Topladığı paralarla Ahmet Vefik Paşa'dan o tepedeki araziyi satın aldı. Amerikalı zenginlerden para topladı. En çok parayı Christopher Robert verdi ve oraya Robert Koleji'ni yaptılar. Ve ana yönetim binası Hemlin binası. Bugün Boğaziçi Üniversitesi o binalar ama Hemlin binası hala duruyor orada. Kurus Hemlin'e Ermeni Hıncak Teşkilatı'nın lideri mektup yazıyor. Biz de Bulgarlar gibi yapacağız diyor. Bulgarlar ne yaptılar diyor? Çeteleştiler, silahlandılar. Türk köylerini bastılar. Kundaktaki bebeklerine kadar öldürdüler. Kadınlarının kızlarına tecavüz ettiler. Sonra ne oldu? Bu konuda bilenen Türkler teşkilatlanıp onlar da Bulgar köylerini bastı. Yani aynı zulümleri onlara yaşattı. Avrupa Bulgarların yaptığını görmedi, Türklerinkini gördü, kurtarmaya geldi. Yani kendimizi acındıracağız diyor. Acındıracağız ve Avrupa'nın dikkatini çekeceğiz. Kurus Hamle ne diyor? Cevabı mektupta. Hıncak liderine bu bir vahşet diyor. Bak, bu da misyoner. Bunun da var kendine göre gizli gündemi. Ama bu bir vahşet diyor yani. Biz okul açarak bunları ele geçirmeye çalışıyoruz. Bunların yeni nesillerine. Silahla, kanla değil. Yani burada hiç kimse Ermenilere mezalim, soykırım yapmadı. Ama onlar Rusların Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu işgali üzerine çok büyük zulümler yaptılar. Bu zulümlerden sonra Rusya 1917'de Rusya Ekim darbesiyle, Bolşevik darbesiyle çekilince bu kez Ermeniler daha büyük zulümlere giriştiler. Osmanlı Devleti de tehcir kararı aldı. Tehcir göç ettirme demek. Kundakta bebeğine kadar öldürme, yok etme demek değil. Ama bugün diaspora Ermeni meselesini aynı mektupta olduğu gibi acındırarak kendilerini beslemeye çalışıyor. Bundan besleniyorlar. Soykırım edebiyatı yapıyorlar. Bakın, Ermeni mahallesinde sokaklarda gezdireyim ben size. Ermeni mahallesinde sokaklarda gezerken o bahsettiğim sokakta bakın şu gördüğünüz tabela, ben çektim bu fotoğrafların hepsini. Kudüs 2'de yer alan Ermeni mahallesinde bu afiş, ben Kudüs'e yani yıllardır giden bir insanım. Bu Ermeni mahallesine hiç gitmediysem herhalde 50 defa gitmişimdir. Bu afiş sabit durur orada. Ne yazıyor burada? I remember and demand. Yani hatırla ve talep et diyor. Hatırla ve talep et. Adamlar bundan besleniyorlar. Güya neyi hatırla? Bize yapılan zulümleri, soykırımı. Neyi talep et? Toprak talep et, para talep et. Koparabildiğin kadar Türklerden. Diasporanın zırvaları bunlar. Biz bunlara pabuç bırakacak değiliz. Ama nihayetinde doğrusunu bilmek zorundayız. Bakın, biz burada Ermeni düşmanlığı yapmıyoruz. Osmanlı da yapmadı Ermeni düşmanlığı. Selçuklu da yapmadı. Biz böyle insanlar hiçbir zaman olmadık. Avrupa kıtır kıtır Ermeni, Yahudi, Romalılar keserken biz sahip çıktık. Ülkemizde yer verdik. Milleti sadık oldular. Ama şimdi bu koskoca şanlı tarihte sanki bunlara zulmedilmiş gibi bundan beslenip kendilerini asan kesen, hor gören Avrupa'ya, Romalıların çocuklarına sığınmaya çalışıyorlar. Avrupa'da her şehirde bir diaspora, soykırım heykeli. Yazıktır ya. İşte Kudüs'te de bir Ermeni mahallesi var ve diaspora
Bakın diaspora başka bir şey, Ermeni toplumu başka bir şey. Ermeni toplumunun beynini çelip kendince sevk etmeye çalışan bir ekip diasporacılar. Bakın Yahudi başka bir şey, Siyonist başka bir şey. Yahudi var, Siyonistlerden nefret ediyor. Ben öyle kaç tane tanıyorum. Theodor yıllarca Yahudilerin peşinde gezdi. Devlet kuracağız dedi. Hadi oradan dediler, kovdular. Sen kimsin dediler. Sonra da biliyorsunuz. Konular başka yerlere gitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zorla kurdular. Yani burada toplumları bir kefeye koyup yargılamak doğru bir şey değil. Şimdi bu Ermeni mahallesine girdiğiniz zaman diasporacıların afişlerini görüyorsunuz. Bir de diasporacıların o sokak üzerinde bir takım tünellerde geceleri astıkları illegal afişler var, karton afişler var. O size bahsettiğim yolda yürüyorsunuz. Bir yerden sonra bu tünelin içinden geçiyorsunuz. Bakın şu gördüğünüz tünel. Ve önünüze şu bina geliyor. Bu gördüğünüz bina Ermeni Patrikhanesi. Bu patrikhane binası Kudüs sokaklarında asırlardır ayakta olan bir eser. Yani yeni yapılmış bir şey değil, tarihi. Ve bu patrikhane binasının kapısından girdiğiniz zaman içeri önünüze 2 tane kitabe geliyor. Üstteki kitabe Sultan II. Abdülhamit Han'ın, alttaki kitabe Memlük Sultanı Çakmağ'ın. 2 kitabede ne diyor biliyor musunuz? Burası bir mabettir. Bu mabede kim dokunursa ben ona savaş açarım. Bu mabet benim korumam altında diyor. Memlük Sultanı Çakmak Kudüs'ü yönetirken Memlükler ve Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit. Diasporacıların bu kitabelere, tarihi kitabelere vereceği bir cevap var mı acaba? Biz sizin Kudüs'teki mabetlerinizi bile koruduk asırlarca. Bu mabede kim dokunursa savaş açarım dedik. Sonra sen kalkıyorsun diyorsun ki benim Kundak'ta bebeğime kadar beni öldürdün, soykırım yaptın, benim soyumu yok ettin. Eğer Müslüman Türkler Ermenilere tırnak ucu kadar soykırım uygulasaydı bugün Ermeni olduklarını bile hatırlamayacaklardı. Diğer azınlık toplumları gibi. Bu patrikhaneden içeri girdiğiniz zaman ana kapıdan da girdiniz mi avlusu geliyor. O büyük kilise avlusu. Ama ilk girişten sağdan içeri girerseniz içeride küçük bir kapalı avlulu bir Ermeni mahallesi geliyor. Genelde Ermeni olmayanları oraya sokmuyorlar. Bazen Avrupalı turistleri de sokuyorlar. Ben bir gün gittim oraya. İşte kafamda kepli şapkan falan, fotoğraf makine çekimi yapıyorum. Beni herhalde Müslüman Türkiye benzetmediler. Buradan girdim ve ses etmediler. Ama sonra ben kaç defa daha gireyim dedim. Anladılar benim Türk olduğumu ve beni sokmadılar. Bir defa girdim. Girdim, kapalı avlulu. Orada bir kahvehaneleri var, Ermenilerin oturduğu. Kahvehaneye girdim ve duvarda seramik bir harita gördüm. Üzerindeki yazıları okuduğum zaman hayal kırıklığına uğradım. Bakın şu gördüğünüz harita. Şu. Kudüs 2 kitabında Ermeni Mahallesi bölümünde. Bunlar benim kendi çektiğim fotoğraflar. Düşünün. Ermenilerin oturduğu kahvehane. Diasporacılar kocaman bir seramik harita yaptırmışlar. Yani kalıcı harita. Türkiye'mizin olduğu gibi Orta ve Doğu Anadolu bölgesi Ermeni devletinin sınırlarında gösteriliyor ve buralar bizim diyorlar. Diasporanın bu yaklaşımı bizi tabii ki şaşırtmıyor. Buradan çıkıyorsunuz. Çıktığınız zaman o yol üzerindeki tünelin içinde yapıştırılmış o illegal kağıt Türkiye haritaları var. O kağıt haritalarda ben zaten kitabın o bölümüne bir de başlık attım. Bakın başlık. Duvarlar sözde soykırım afişleriyle dolu. Hakikaten öyle. Ha bu afişlere yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Sizi kameralardan takip eden İsrail polisi tabii müdahale ediyor. Elletmiyor. Bunları yırtmayın etmeyin. Yani bir güç benim gördüğüm kadarıyla bu haritaların orada kalmasını istiyor. Haritada ne var? Bugünkü Türkiye topraklarımızda zamanında yaşamış Ermeni nüfus gösteriliyor. Bir de Ermenilerin ayaklanma yaptığı yerler gösteriliyor. Mesela İzmir'de de kırmızı nokta var. Niye var? İzmir'de Ermeni mahallesi vardı demeye getiriyor. Gümüşhane'yi gösteriyor, şurayı burayı bir sürü yerde var. Bir de bazı yerler var, orada patlama emojileri var. Videodaki konu o işte. Vay Adıyaman'da, Antakya'da, şurada burada patlama işaretleri. İşte deprem olacakmış, depremi Siyonistler yapmışlar. Haritaları hazırlamışlar ve duvarlara asmışlar. Ve bak depremde oldu. Diğer patlama yerleri demek ki bundan sonraki depremler de burada olacak. Tamamen yalan, alakası yok.
Yani komplo teorisi. O patlama yerleri de ne? Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin ayaklandığı ve Müslümanlara soykırım yaptıkları yerler. Tabii onlar o haritaları paylaşmış. Haritaların kenarlarında da ne var? Bizim Anadolu'da kazılarda çıkan toplu mezarlardan çıkmış cenazelerimiz var. O fotoğrafları koymuşlar oralara. İşte bunlar Ermeniydi, bizimkilerdi diye satıyorlar piyasaya. Yersen. Biz yemiyoruz ama Kudüs'e her yıl milyonlarca yabancı turist gidiyor. Bir kere her sene 400 milyon Rus turist gidiyor. Rus turist Ermeni mahallesine gidiyor. Biz Müslümanlar gitmiyoruz pek ama. Ve o haritaları görüp okuduklarında vay. Demek ki Türkler, Osmanlı bunları yapmış diyorlar. Burada kabahat bizde. Nasıl bir kabahat? Bakın ben bu Ermeni mahallesini anlattığım bölümde o kısmı da yazdım. Yani çok önemli, çok ibretlik bir mevzu. Asala diye bunların bir terör örgütü vardı Ermenilerin. Bunlar dünyaya seslerini duyurmak için o dönemde kalktılar, ayaklanmalar. Yani bizim farklı ülkelerdeki büyükelçilerimize suikast düzenlediler. Öldürdüler. Asala'nın 1960'larda ilk suikastını yapan o eli silahlı terörist bir Ermeni profesördü. Büyükelçimizi öldürdü. Tabii tutuklandı. Mikrofon tuttular. Bunu niye yaptınız dediler. Ermeni soykırımının öcünü aldım dedi. Propaganda. Böyle böyle inandırdılar dünyaya soykırım yalanına. Sonra mikrofon bize tutuldu, Türkiye'ye. Dediler ki sizin soykırım yaptığınız söylüyor. Bak siz diyorlar. Osmanlı döneminde olan olay. Sen istediğin kadar ben Osmanlı değilim de. Bütün dünya senin Osmanlı'nın torunu olduğunu biliyor. Mikrofon tuttular bize. Dediler ki bu Ermeni terörist, ben soykırımın, bize yapılan soykırımın öcünü aldım diyor. Ne diyorsunuz? Türkiye'den o tarihte ilk resmi açıklama nasıl yapıldı biliyor musunuz? O soykırımı Osmanlı yapmıştır. Biz Osmanlı değiliz. Bizim soykırımla bir alakamız yok dedik. Aferin. Helal olsun. Daha güzel bir cevap verilemezdi. İşte bizim basiretsizliğimiz, cehaletimiz, Osmanlı'yı ötelememiz, onlar ötelemiyor. Biliyor seninle onun aynı olduğunu. Olmayan bir masala bütün bir Avrupa'yı inandırdı. Bugün Avrupa'da öyle ülkeler var. Şu yayını ben o ülkede yapsam beni tutuklarlar. Soykırımı yalanlıyorsun, yalanlayamazsın diye. Soykırımı yalanlamak suç. Gördünüz mü? İşte o haritalar aslında, bakın benim Siyonistlerle alakalı videolarım var. Onların emellerini, onların hedeflerini anlatıyorum. Ama bu haritanın Siyonistlerle bir alakası yok. Bu haritanın Ermeni diasporası ile bir alakası var. Bakın bugün helal olsun benim ülkeme. Türkiye hala Kudüs'e sahip çıkmaya çalışıyor. Hem Filistin'e sahip çıkmaya çalışıyor hem de Kudüs'teki Ermenilere. Size özel bir bilgi vereyim mi? Bakın geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de resmi makamlarımız nasıl oradaki gariban, İsrail'e Yahudinin ezdiği, Filistinli dükkan sahipleri, esnafın yarasını sarıyor, dükkanı tamir ediyor. Dükkanın orada kıyamet kadar hizmeti var. Bir ara Sultan II. Abdülhamit Han'ın korumaya çalıştığı, Memlük Sultanı Çakmak'ın korumaya çalıştığı şu Ermeni Patrikhanesi. Bu patrikhane sıkıntılı durumdaydı. Restore edilmesi gerekiyordu. Bugün Ermenistan etine budune fakir bir ülke. Kudüs'teki bu patrikhaneyi tamir edemez. Bizim resmi makamlarımız biz tamir edelim dediler. Yani Türkiye bugün sınırları dışında kalan o geniş Osmanlı coğrafyasındaki hem Müslim hem gayrimüslim yapıları da sahip çıkmaya çalışıyor. Bir dönem Osmanlı'nın sahip çıktığı gibi. Patrikhane yetkilileri ne dediler biliyor musunuz? Çok isterdik. Bu yardıma da ihtiyacımız çok. Ama biz patrikhanenin tamirinde Türkiye'den destek alırsak, diasporacılar da bunu duyarsa bizi mahvederler. Evet, biz tarihten bu yana âlicenap bir toplumduk. Hep öyle olduk. Bu şu ırktan, bu renkten, bu bir dinden, bu bir dilden demedik. Herkesi kucakladık, herkese sahip çıktık. Evet, o geniş büyük Osmanlı coğrafyasının bugün daha küçük bir coğrafyası Anadolu'ya sahibiz. Burayı yönetiyoruz. Ama o yüce ruhtan hiç vazgeçmedik. Etimiz, budumuz, gücümüz, kudretimiz neyse o oranda hala ırk, dil, din, renk ayırmadan sahip çıkmaya, yaraları sarmaya, gözyaşlarını silmeye devam ediyoruz. Ve kıyamete kadar da devam edeceğiz.